Son gününü görmeden hiç kimseye mutluluğu ermiş demeyin. Büyük mucizelerle ve başarılarla dolu bir hayat, ansızın bir kabusa dönüşebilir mi? Oidipus, Yunan mitolojisinin bilinen en trajik kahramanıdır. Bu yüzdendir ki onun trajedisi bilim ve sanata bulaşmış, her alanda derin izler bırakmıştır. Dramatik metinlerin bel kemiği de sayılan Sofokles'in Kral Oidipus adlı tragediyası, öteden beri toplumda korku ve acıma duygularını uyandırmayı başarmıştır. Böylelikle Oidipus miti onun kaleminden günümüze kadar ulaşmış ve topluma yön verebilecek kadar güçlü bir söylenceye dönüşmüştür. Söz konusu mitin pek çok farklı versiyonu olsa da Sofokles'in kaleminden bizlere ulaşan Oidipus, bu Yunan efsanesini yakından tanımamızı sağlayacaktır. Bir gün Kitaron Dağı'nda sürülerini otlatmakta olan bir çoban, ormanın derinlerinden sesler geldiğini fark eder. Çoban sesin geldiği ağaca doğru yaklaşınca gördüklerine inanamaz. Ağacın dibinde bir bebek vardır. Bebeğin ayakları birbirine bağlanmış, adeta yırtıcı hayvanlara yem olsun diye bu dağ başına bırakılmıştır. Çoban bu zavallı bebeği kurtarır. Korintoslu bir haberciye emanet eder. Haberci bebeği Korintos kralı Polibos'la karısı Merope'ye verir. Kral ve kraliçenin çocukları olmadığı için ölüme terk edilmiş bu bebeği evlat edinirler. Ayağına bağlanan bağlardan ötürü şişen ayakları onlara ilham olur ve evlat edindikleri bu bebeğe Oidipus adını verirler. Nitekim Oidipus eski Yunanca'da şiş ayak anlamına gelmektedir. Bebek Oidipus, Korintos kralı Polibos'un sarayında büyür. Yıllar böylece geçip gider. Ta ki her şeyin değiştiği o güne kadar. Sarayda çıkan bir tartışma sırasında Oidipus'a uydurma evlat şeklinde bir hakaret edilir. Oidipus artık yetişkin bir erkek olmuştur ve bu cümleyi kendine yediremez. Şüphe içine düşmüştür bir kere. Kafası karışan Oidipus bu lafın anlamını öğrenmek için Apollon kahinine başvurur. Kahin öyle bir kehanette bulunur ki Oidipus kahine gidiş amacını dahi yitirir. Babanı öldürecek ve annenle evleneceksin. Bu kehanetle dünyası bir anda alt üst olan Oidipus, anne babası sandığı Polibos'la Merope'ye zarar verme korkusundan sarayı terk eder. Oidipus kaçarak aklınca anne babasının hayatını kurtarmışsa da asıl felaketinin bu kaçışla başladığından habersizdir. Oidipus bir sürgün gibi yollara vurur kendini. Ailesini kendi lanetinden korumuş olmanın gururuyla Korintos'tan uzaklaşır. Kitaron bölgesine vardığında yolda bir arabaya rastlar. Arabanın içindeki adamlar yoldan çekilmesi için Oidipus'a bağırırlar. Oidipus yoldan çekilmemekte diretir ve aralarında bir nevi yol verme kavgası çıkar. Halihazırda öfke dolu olan Oidipus hıncını bu adamlardan çıkarır ve onlara saldırır. Çıkan arbedeyi Oidipus kazanır. Arabadaki adamları öldürmüş ve sağ kalmayı başarmıştır. Böylelikle bu zorlu yolculuğa devam eder. Tebai kentinin kapısına varır. Kentin giriş kapısında Sphinx adlı bir yaratık vardır. Sphinx şehre girişi kapatmıştır. Bu zalim yaratık şehre girmek isteyenlere ölümcül bir bilmece sormakta, çözemeyeni parçalamaktadır. Bilmeceyi henüz bilen çıkmadığı için pek çok kişi Sphinx'e yem olmuş, kent halkı bu zalim yaratıktan bezmiştir. Biçare dul kraliçe Iokaste ve kardeşi Kreon, çareyi şehri canavardan kurtaracak olana Tebai tahtını vaat etmekte bulmuştur. Ailesini, yuvasını korkunç bir kehanet uğruna terk etmiş olan Oidipus'un deyim yerindeyse kaybedecek bir şeyi yoktur. Böylelikle şansını denemek ister. Sphinx kendinden emin bir biçimde ölümcül bilmecesini Oidipus'a sorar. Sabahleyin 4, öğleyin 2, akşam 3 ayakla yürüyen yaratık hangisidir? Sphinx herkes gibi bu genç adamı da alt edeceğini düşünürken Oidipus cevap verir. İnsan, bebekken emekler, yetişkinliğinde yürür ve yaşlılığında bir bastona muhtaç olur. Sphinx bu yenilgiyi hazmedemeyip kendini oracıkta öldürür. Oidipus'un bir kenti yok olma noktasına getiren bilmeceyi bu kadar kolay cevaplamasının nedeni ne onun zekası ne de tanrısal dokunuşlarla açıklanabilir. Esasında bu genç ve sıradan görünen adamın bilmeceyi bir çırpıda cevaplaması düşündüğümüzden daha basit bir sebebe dayanıyor olabilir. Kendine. Oidipus'un yazgısına bir bakalım. Onu bebekken ölüme terk edenler hareket edememesi için ayaklarını bağlıyor. Onu evlat edinen aile şiş ayaklı bu bebeğe Oidipus adını veriyor. Oidipus da kendi adından yola çıkarak hem ölümden kurtuluyor hem de bir anda kral oluveriyor. Tebai kenti bu kahramanı kral olarak bağrına basar. Oidipus kraliçe Iokaste ile evlenir ve kral unvanını alır. Evliliklerinden 2 erkek, Eteokles ve Polinikes, 2 de kız çocuğu dünyaya gelir. Antigone ile İzmene. Oidipus Tebai'de çok sevilen ve sayılan bir kral olarak yıllarca yaşar. Derken gün gelir ve Sphinx'i mumla aratacak türden bir bela kente musallat olur. Veba. Kent salgından kırılırken bir yandan da kıtlık baş gösterir.
Kral Oidipus ne yaptıysa vebaya çare bulamaz ve son bir umut Delfoi'deki kahine danışmaya karar verir. Kahin eski kral Laios'u öldürenin Thebai'de yaşadığını ve felaketin asıl sebebinin bu olduğunu söyler. O katili bulup şehirden atmadıkça vebadan da kurtulamayacaklardır. Oidipus halkını bu beladan kurtarmaya ant içer. Ne de olsa bunu bir defa başarmıştır. Halk kahramanlarının yeniden kendilerini kurtaracağını ummaktadır. Oidipus, Laios'u öldüreni araştırmaya koyulur. Kraliçe Iokaste, eski kral Laios'un haydutlar tarafından bir yol kavşağında öldürüldüğünü söyler. Bu saldırıdan sağ kurtulan tek kişi olaylara tanık olan bir çobandır. Çobana haber salınır ve onun gelişini beklemeye başlarlar. Bu sırada beklenmedik bir misafir gelir. Korintoslu haberci. Haberci Oidipus'un baba bildiği Polybos'un ölüm haberini getirmiştir. Oidipus babasının ölümüne üzülse de kehanet tutmadığı için derin bir oh çeker. Neticede babası eceliyle ölmüştür. Onu öldüren kendi olmamıştır. Korintoslu habercinin bu haberin ardından gelen itirafıyla Oidipus'un sevinci kursağında kalır. Polybos'un söyleme ömrünün yetmediği ve mezara götürdüğü bir sır böylelikle ortaya çıkar. Korintoslu haberci, Oidipus'u yıllar önce bir çobandan emanet aldığını ve Kral Polybos'a evlatlık verdiğini itiraf eder. Oidipus'un dünyası başına yıkılır. Kehanetin gerçekleşme ihtimali ortadan kalkmamıştır. Beklenen tanık çoban nihayet saraya gelir. Korintoslu haberci ile çoban birbirlerini hemen tanırlar. Habercinin bebek Oidipus'u emanet aldığı çobandır bu. Çoban bebeği nasıl bulduğunu anlattıkça taşlar bir bir yerine oturmaya başlar. Yıllar önce Thebai kralı Laios'la Iokaste bebek beklemektedir. Apollon kahini doğacak erkek çocuğun babasını öldüreceği kehanetinde bulunur. Nihayet Iokaste doğum yapar. Bebek erkektir. Laios ve Iokaste böylesine korkunç bir felaketten kurtulmak için doğan bebeğin ayaklarını bağlatıp Kitaron Dağı'na attırırlar. Böylelikle ondan kurtulduklarını sanmışlardır. Oidipus var gücüyle kaçtığı felaketini aslında kendisinin hazırladığını anlamıştır artık. Babası sandığı Polybos'u öldürmemek uğruna kendini yollara vurup öz babası Laios'u öldürmüştür. Iokaste bu korkunç gerçekle yüzleşince kendini öldürür. Oidipus ise duyduğu acıdan, utançtan dolayı Iokaste'nin süs iğnesiyle gözlerini kör eder. Yanından ayrılmayan kızı Antigone'nin kılavuzluğunda memleketten çıkar. Atina yakınındaki Kolonos kasabasına sığınır. Orada işlediği korkunç günahların kefaretini çıkardıktan sonra esrarlı bir şekilde yeryüzünden kaybolur. Kral Oidipus'un bu korkunç yazgısı psikoloji terminolojisinde de yer bulmuştur. Oidipal karmaşa olarak da bilinen Oidipus kompleksi ilk olarak Sigmund Freud tarafından psikoseksüel gelişim aşamaları teorisinde kullanılmıştır. Kavram, bir çocuğun karşı cinsten ebeveynine duyduğu sahiplenme arzusu ve aynı cinsten ebeveynlerine karşı kıskançlık ve öfkesini tanımlar. Oidipus kompleksinin dayandığı varsayımlar basit bir şekilde şöyle ifade edilebilir. Bir erkek çocuk, annesine sahip olmak için babasıyla rekabet eder. Bir kızsa, babasının sevgisi için annesiyle rekabete girdiğini hisseder. Freud'a göre her çocuğun ilk aşkı karşı cinsteki ebeveynidir. Bu sebeple çocuklar, karşı cinsten ebeveyninin dikkati ve sevgisini kazanma serüveninde aynı cinsten ebeveynini bir rakip olarak görürler. İddiasına göre bu büyük çatışmanın gelişimi özellikle de 3 ila 5 yaş arasındaki çocuklarla gerçekleşir. Bu aşamada çocuklar, karşı cinsten ebeveynlerine karşı bilinçsiz bir arzu ve aynı cinsten ebeveynlerine karşı kıskançlık ve imrenme duygusu yaşarlar. Oidipus korkunç yazgısıyla Psycho, La Luna ve The Shining gibi pek çok sinema filmine de referans olmuştur. Öte yandan bu mit, olay örgüsü ve yapısı itibariyle tiyatronun temel taşı sayılabilecek Kral Oidipus tragediyasına da zemin oluşturmuştur. Sofokles'in Kral Oidipus'unun M.Ö. 430 yılında Atina'da oynandığını unutmayalım. Seyirciler bu esere kaynak olan efsaneyi şüphesiz ki biliyorlardı. Bu da Sofokles için seyircinin ilgisini uyandırmak bakımından bir takım güçlükler doğurmuş olmalı. Buna rağmen Sofokles bu miti büyük ustalıkla seyircinin ilgisini daima uyanık tutacak şekilde işlemesini bilmiştir. Böylelikle binlerce yıl sonra Oidipus'un felaketi modern sanata bile konu olmayı başarmıştır. Tragedyaların temel amacının seyircide korku ve acıma duygularını açığa çıkarmak olduğunu hatırlayalım. Kral Oidipus'un insana öğrettikleri binlerce yıldır geçerliliğini koruyor ve toplumsal davranışları yönetiyor gibi görünmekte. İnsan, zeka ve iradesine rağmen kader ve tanrı karşısında güçsüz ve acizdir. Nitekim Oidipus kaderine karşı gelişinin cezasını gözlerini kör ederek öderken, seyirci için bu hırslarından arınmayı temsil etmektedir. Kral Oidipus tragediyası sıradan halk için anlamlı imalarla dolu şu sözlerle son bulmaktadır.
Ey Tebayliler, yurttaşlarım, o zorlu bilmeceleri çözen Oidipus'un haline bakın. Çok kudretli bir insandı. Onun mutluluğu bu şehirde hangi vatandaşı imrendirmemişti? Şimdi ne korkunç bir felaket kasırgasıyla sürüklendiğini görün. Onun için son gününü görmeden hiç kimseye mutluluğa ermiş demeyin. Oidipus efsanesi dönem insanına yetinmeyi ve şükretmeyi öğütlüyor gibi görünmekte. Peki bütün bu felaketleri hazırlayan bir kehanete inanmak değil miydi? Kader yalnızca başımıza gelenler midir? Yoksa onlara nasıl tepki verdiğimiz midir yazgımızı belirleyen? Peki ya korkuyla aldığımız kararlarla yıkımımızı esas kendimiz hazırlıyorsak?